Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, öncelikle hoş bulduk. Ben Profesör Doktor Volkan İzol. Adana'dan tüm izleyicilere günaydınlarımı iletiyorum. Geçmiş programlarımızı nelerden bahsetmiştik? Üro-onkolojide minimal invazif cerrahiden bahsetmiştik. Prostat kanserinden bahsetmiştik. Bugün de prostatın iyi huylu hastalığından bahsedelim. Öncelikle prostat nedir? Bunu konuşalım. Prostat, mesanenin altında, boşaltım yolunun sonunda idrar yolunu saran bir bezdir. Bu bezin ana görevi meninin sıvı kısmını oluşturmaktır. İyi huylu hastalığı dediğimiz prostatın şu, prostat idrar yolunun etrafında olduğu için prostattaki büyüme idrar akım hızında veya idrar boşaltmasında bazı problemlere sebep olabiliyor. Tabii ki biz belli testler yaparak kötü huylu hastalığı bir tarafa bıraktıktan sonra prostatın iyi huylu hastalığından bahsediyoruz. Aslında herkesin merak ettiği konulardan ve sorduğu konulardan bir tanesi veya prostat büyümesini nasıl önleyebiliriz, nasıl korunuruz diye. Bunun en önemli sebebi erkeklik hormonu dediğimiz testosteron. Maalesef ki yaş aldıkça prostat hastalığının ihtimali artmakta ve bundan kaçınmak çok mümkün olmamaktadır. İyi huylu prostat hastalığında hastayı doktora getiren ana sebepler: 1. Sık idrara gitme. İdrara gittiğinde tam boşaltamama veya kesik kesik idrar yapma. İdrar yaptıktan sonra damlama veya gidip idrarını yaptıktan sonra tam böyle mesanesinin boşalmadığını hissetmek. Daha ilerleyen dönemlerde idrar kaçırmak veya da idrarını yapamamak olarak sayabiliriz. Tabii ki bu şikayetlerle hasta bize geldiğinde önce şikayetlerinin derecesini değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Bazı semptom skorlarımız var. Bunu şöyle söyleyebilirim. Mesela 4 kere idrara gitmek kimisi için çok sık idrara gitmekken kimisi için 8 kere idrara gittiği halde gayet iyiyim ben diyebilir. Onun için bizim bazı testlerimiz var, semptom skorlarımız var. Öncelikle hasta bize geldiği zaman hastanın ayrıntılı bir öyküsünü alıyoruz. Bu şikayetlerinin derecesini alıyoruz ve semptom skoru denen bunların bir objektif kağıda döküldüğü bir skor elde ediyoruz. Aynı zamanda bir idrar akım hızını ölçüyoruz. Yani ürofleometre denen bir işeme testi yapıyoruz. Hastalarımız bir kaba idrarını yapıyor. Akım hızını, ne kadar idrar yaptığını ölçebiliyoruz. Tabii ki iyi huylu mu kötü huylu mu diyebilmek için PSA denen daha önceki yine röportajlarımızda konuştuğumuz bir kandan bulunan bir belirteç yolluyoruz. Eğer bu PSA değeri normal seviyelerde ise hastayı direkt iyi huylu prostat büyümesi nezdinde değerlendiriyoruz. Bundan sonra hastaya bir tedavi planlamamız gerekiyor. Tedaviyi neye göre planlıyoruz? Hastanın semptomlarının şiddetine göre planlıyoruz. Yani bu ne demek? Hasta hafif derece semptomları varsa sadece yaşam tarzı değişiklikleri yapabiliriz. Nedir bu yaşam tarzı değişiklikleri? İşte fazla sıvı tüketimi, kafein tüketimi, yani sizi idrar yapmaya zorlayacak maddelerden kaçınmak gibi, sıvı miktarını düzenlemek gibi, idrarının ne kadarını gece yapıyor, ne kadarını gündüz yapıyor, bunları ayırt ederek bunlara göre öneride bulunabiliriz. Orta ve şiddetli semptomları olduğunda bu hastalara ilaç tedavisi, medikal tedavi başlıyoruz. Biz hastalarımıza tabii ki hasta bize geldiği zaman erkekler tabii ki prostattan korkuyor. Mutlaka işte gittikleri sosyal ortamlarda bir arkadaşı prostat ameliyatı olmuştur. Prostat ameliyatından dolayı farklı komplikasyonlar gelişmiştir ve bizler biraz prostat ameliyatından korkarız ve doktora mümkün olduğunca geç gideriz. Aslında ne kadar erken gidip semptomlarımızı erken dönemde kontrol altına alıp veya ameliyat gerekiyorsa erken dönemde ameliyat olursak o kadar başarı şansı yükseliyor. Bir asır öncesine gittiğimizde açık ameliyatlar tanımlanmış. Daha sonra transuretral rezeksiyonlar tanımlanmış ki uzun süre biz bunları kullandık. 2000'li yıllarda işte lazer teknolojinin gelişmesiyle birlikte lazer yöntemleri gündeme gelmiş. Son 5-6 yıldır özellikle enükleasyon dediğimiz, yani prostat dokusunun maksimum çıkartıldığı yöntemler daha ön plana çıkmakta. Bu yöntemler açık ameliyata eşit etkinliği göstermekte. Burada da kullanılan özellikle holmium lazer, HOLEP ve farklı TULEP gibi lazer yöntemlerini sayabiliriz. Yani bu ameliyatların avantajları nedir diye sorabilirsiniz. Bu ameliyatların avantajları: 1. Kanamasız ameliyatlar. Prostat dokusu gerçekten ciddi kanlanan bir organdır ve cerrahi esnasında veya cerrahiden sonra ciddi kanamalar meydana gelebilir. Bu ameliyatlarda
Ameliyat esnasında bir kere neredeyse kanama sıfıra yakındır. Yine ameliyat sonrasında çok fazla bir kanamamız olmaz. İrrigasyon gerektiren bir kanama olmaz. Erken dönemde sondasını çekeriz hastanın ve taburcu edip hasta normal yaşantısına dönebilir. Yine uzun dönemde bu hastaların tekrar operasyon gerekliliği daha azdır diğer yöntemlere göre. Özellikle son 5-6 senedir gerçekten bu HOLEP dediğimiz yöntem ön plana çıkmakta. Hastalar da bize bu taleple gelmekte aslında. Hani bu su buharı yöntemi son yıllarda yine popülerize olan bir yöntem. Özellikle ciddi rahatsızlıkları olan, anestezi, derin bir anestezi gerektirmeyen hastalarda uygulayabildiğimiz bir yöntem. Bir de önemli bir avantajı var bu ameliyatların. Su buharı ameliyatının. Çünkü bu prostat ameliyatlarından sonra hangi yöntemle yaparsanız yapın mini dışarı çıkmayabilir. Su buharı yöntemiyle yaptığımız ameliyatlarda bu yan etki minimal inmekte. Özellikle genç hastalarda, genç prostat hastalarında bu ciddi bir problem olarak karşımıza çıktığından bu yan etkiden korunmak amacıyla su buharı yöntemini seçebilmektedirler. Su buharı yöntemi şu şekilde bir aletle idrar yolundan giriliyor. Prostatın belli bölgelerinde radyo frekans dalgalarıyla ısıtılan su iletiliyor ve bu ısı artışı prostattaki doku kaybına sebep oluyor. Doku kaybı olması sonucunda prostat küçülüyor ve hastanın semptomları düzeliyor. Bu şekilde bu cerrahi yapabiliyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir cerrahi bu. Bu cerrahiden sonra hastayı taburcu edebiliyoruz. Prostatın büyüklüğüne göre belli bir süre sondalı hasta kalabiliyor. Ondan sonra sondamızı çekiyoruz. Hasta normal yaşantısına devam ediyor. Dediğim gibi en önemli avantajı derin anestezi gerektirmeyen, alamayacak hastalarda kullanılabilir. Genç hastalarda da cinsel yan etkilerinin olmaması en büyük avantajı olarak sayabiliriz. Ama tekrar söylüyorum, yani rezum tedavisi her büyüklükteki prostatta değil, özellikle 80 gram ve altındaki prostatlarda uygulanması daha uygundur. Ama yine tekrar ediyorum, su buharı yöntemi ile yapılan tedavi her prostat için geçerli değildir. Yani 80 gramın altında genellikle hastaları tercih ediyoruz. Ve ciddi komorbiditeleri varsa, yani hastalar derin anestezi alamayacak şekilde hastalıkları varsa bu hastalarla güvenle uygulayabiliyoruz. Evet, bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte lazer teknolojilerini kullanıyoruz dedik. Özellikle HOLEP yöntemi son 7-8 yıldır dünyada en yaygın kullanılan veya popülaritesi en fazla artan cerrahilerden bir tanesidir. Peki bu ameliyatların bir yan etkisi var mı? Tabii ki hastalar bize her zaman bu ameliyatların yan etkisini sorarak, bundan korktukları için zaten geç geliyorlar. En önemli korktuğumuz yan etkilerden bir tanesi idrar kaçırmadır. Genelde bu yöntemle idrar kaçırma 3 aya kadar devam edebilir. 1 yılın üstünde %1'in altındadır idrar kaçırma oranı. Ama tabii ki burada hastanın ameliyata ne kadar geç geldiği önemli. Yani mesane fonksiyonlarını bozup bozmadığı önemli. Cerrahın tecrübesi önemli. Yani bu da sadece bir cerrahi tekniğe bağlı değil. Hem cerraha hem hastalığın derecesine bağlı olarak sayabiliriz. Yine korkulan yan etkilerden bir tanesi cinsel fonksiyon bozukluğu. Lazerin derinliği çok az olduğu için bu cerrahiler cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olmamaktadır diyebiliriz veya çok nadir diyebiliriz. Bunun dışında bu yöntemlerde çok bir yan etki görmemekteyiz. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Erkeklerde biliyoruz ki en sık görülen kanser prostat kanseridir. 45 yaşında olan herkes mutlaka prostat taraması yaptırmalıdır. Artı eğer bu taramayı yaptırdıysanız, herhangi bir problem yoksa ve sizin idrar yapmayla ilerleyen yaşlarda idrar yapmayla ilgili probleminiz olduğunda mutlaka üroloğunuza başvurmalısınız. Çünkü alt üriner sistem semptomları olduğunda bunların ayrıntılı değerlendirmesi lazım. Sadece iyi huylu prostat büyümesi bunlara sebep olmaz. Birçok hastalık buna sebep olabilir. Ama baktığımız zaman belli yaşın üzerinde, 60 yaşın üzerinde iyi huylu prostat büyümesi yaşla birlikte erkeklerde sık görüldüğü için ve sadece bir kitlesel oluşum değil, orada mesanenin fonksiyonel bir organ olmasından dolayı geç kalmadan tedavi olması oldukça önem arz etmektedir. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.